Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şerbetini anında çeken, üzeri kıtır kıtır baklava tadında ve yapımı oldukça pratik bir tatlı tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu uygun bir tencerenin içerisine alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Üzerlerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edip tencereyi ocağa alalım ve şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Daha sonra ise şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kadar daha kaynatıp ocağı kapatalım ve şerbetimizi soğuması için bir kenara alalım. Şerbeti soğurken biz ise geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Bunun için 1 adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp bir çatalla veya çırpıcı yardımıyla çırpalım. Yumurtayı yeterince çırptıktan sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 150 gram tuzsuz tereyağı veya margarin. Kullandığımız katı yağ mutlaka oda ısısında beklemiş olmalı. 10 gram yani 1 paket kabartma tozu da ilave edip birazcık karıştıralım. Ve 1 çay bardağı çekilmiş ceviz ekleyelim. Son olarak azar azar un ilave ederek önce bir kaşık veya spatula yardımıyla karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulayı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 200 mililitrelik bardak ile 3,5 su bardağı un kullandım. Sonuç olarak yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hazır olan hamurdan büyükçe bir parça kopartıp elimizle tezgahın üzerinde yuvarlayalım. Hamura elimizle şekil verdikten sonra baş kısımlarını bıçak yardımıyla kesip çıkartalım. Daha sonra ise 2 parmak aralıklı olacak şekilde dilimleyelim. Kestiğimiz hamurları fırın tepsisine veya borcama dizdikten sonra geriye kalan hamurun tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Tamamına şekil verip tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri ve altı kızarıncaya kadar tatlımızı pişirelim. Ve fırından çıkan sıcak tatlımızı soğuk şerbet ile buluşturalım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplayacağım. Şerbetini verdikten sonra ise tatlımızı tamamen soğuyana kadar dinlendirelim ve servis etmeden önce dilediğimiz gibi süsleyelim. Ve yalancı baklava tatlımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.